kafanızda hiç canlandırdınız mı? Tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı, açlığın olmadığı, hastalıkların yok edildiği, düşmanların kaybolduğu bir dünya. Sınırsız kaynak, sınırsız alan, sınırsız huzur. Kulağa cennet gibi geliyor, değil mi? Peki ya size söylesem ki bu mükemmel dünya, tarihin en karanlık deneylerinden birinin konusu oldu ve sonuç tam bir kıyamet senaryosuna dönüştü. 1968 yılında Amerikalı etolog John Calhoun, insanlığın geleceğine dair dehşet verici bir kehanette bulunacak bir deney tasarladı. Adı Evren 25. Sonucu, toplumsal çöküş, ahlaki yozlaşma ve türün kendi kendini yok etmesi. Bu deney sadece fareler hakkında değildi. Asla olmadı. Bu, modern medeniyetin aynasıydı. Büyüyen şehirler, artan nüfus, bolluk içinde boğulan ama bir o kadar da yalnız kalan toplumlar. Evren 25, belki de sizin, benim, hepimizin içinde yaşadığı dünyanın gelecekteki haliydi. Ve o gelecek hiç de parlak görünmüyordu. Şimdi gelin, bu unutulmaz deneyin her aşamasını birlikte inceleyelim. Her bölümde neler yanlış gitti, hangi hatalar yapıldı, sonuçlar nelerdi ve en önemlisi bu deneyden insanlık olarak ne öğrenmeliyiz? Hazır olun, çünkü okuyacağınız her satır içinizde yeni sorular uyandıracak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın sevgili izleyenler. Kayıp gerçeklere hoş geldiniz. John Calhoun'un aklındaki soru basit ama derindi. Nüfus patlaması yaşayan bir topluma sınırsız kaynak verilirse ne olur? Bilim insanları o güne kadar hep kıtlığın, hastalığın, savaşın etkilerini incelemişti. Ama bolluk, mutlak rahatlık. Bu yeni bir araştırma alanıydı. Toplumların çöküş sebeplerini anlamaya ihtiyaç vardı. Modern şehirler hızla büyüyor, nüfus artıyordu ama psikolojik ve sosyolojik etkiler bilinmiyordu. Calhoun, 2,7 metrekare büyüklüğünde özel bir habitat inşa etti. Bu, fareler için adeta bir saraydı. Yiyecek ve su hiç tükenmiyordu. Yuvalama malzemeleri boldu. Sıcaklık mükemmeldi. Hastalıklar engellenmişti. Yırtıcı hayvanlar yoktu. Her şey, farelerin rahat yaşaması, çoğalması ve mutlu olması için tasarlanmıştı. Başlangıçta sadece 4 çift sağlıklı fare yerleştirildi. Calhoun, nüfusun düzenli bir şekilde artacağını, belirli bir noktada dengeli bir toplumun oluşacağını ve farelerin bu cennette sonsuza kadar huzur içinde yaşayacağını düşünüyordu. Belki de insanlığın gelecekteki şehirleri için bir model oluşturabilirdi. İlk 104 gün her şey planlandığı gibiydi. Fareler çiftleşti, yavrular dünyaya geldi. Nüfus her 55 günde bir 2'ye katlanıyordu. 315. günde toplam 620 fare vardı ve herkes mutluydu. Ama tam da bu noktada ilk çatlaklar görünmeye başladı. Habitat, 3000 fareyi rahatça barındırabilecek kapasitedeydi. Ancak nüfus daha 620'ye ulaşmışken sosyal yapı bozulmaya başlamıştı. Toplumsal sorunlar, kaynak kıtlığından değil, sosyal yapıların çökmesinden kaynaklanabilir. Maddi ihtiyaçların karşılanması, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların karşılandığı anlamına gelmez. İlk aşama, herkesin birbirini tanıdığı, her bireyin toplumda bir yeri olduğu dönemdi. Ancak nüfus arttıkça sosyal hiyerarşi kurmak zorlaştı. Fareler arasında liderlik rolleri belirsizleşmeye başladı. Artan nüfusla birlikte her farenin kendine ait bir rol bulması imkansız hale geldi. Aşırı kalabalık, bireylerin kimlik bunalımı yaşamasına sebep oluyordu. Calhoun, sosyal yapının önemini başlangıçta hafife almıştı. Fiziksel ihtiyaçları karşılamak yeterli olacaktı diye düşünmüştü. Oysa fareler sadece yemek ve su değil, sosyal statü ve anlam arayışındaydı. Deneyci olarak Calhoun müdahale edemezdi. Bu bir gözlem deneyiydi. Ancak fareler kendi düzeltme mekanizmalarını denediler. Güçlü erkekler bölgeleri kontrol altına almaya çalıştı. Hiyerarşi kurma girişimleri başladı. Bazı erkekler alfalar oldu ve en iyi yuvaları, en çok dişiyi kontrol etti. Ama kaybeden erkekler giderek daha pasif, toplumdan kopuk hale geldi. İlk sosyal çatlak, kazanan ve kaybeden arasındaki uçurum oldu.
Belki doğal bir denge kurulacak, güçlü liderlerin kontrolünde istikrarlı bir toplum oluşacaktı. Liderlik mücadelesi şiddete dönüştü. Alfa erkekler aşırı agresif oldu. Zayıf erkekleri sistematik olarak dışladı. Dişiler ise sürekli tacize uğramaya başladı. Toplumsal stres patladı. Hiyerarşi belirli sınırlarda faydalı olabilir. Ama aşırı rekabet ve sosyal dışlanma toplumun temellerini zedeler. Kazanan kaybeden dikotomisi toplumsal dengeyi bozar. Nüfus artmaya devam etti ve 560. güne gelindiğinde deney, tarihin en tuhaf toplumsal grubunu ortaya çıkardı. Güzel olanlar, the beautiful ones. Erkekler arasındaki rekabet o kadar şiddetlenmişti ki, bazı genç erkekler hiç mücadeleye girmemeyi tercih etti. Onlar, toplumsal hiyerarşinin tamamen dışına çıktılar. Doğal seçilimin ve sosyal mücadelenin her zaman en güçlüleri ödüllendireceği varsayımı yanlıştı. Bunun yerine bazı bireyler tamamen sistemi reddetmeyi seçti. Olmadı. Güzel olanlar toplumsal normlardan tamamen koptu. Sadece yediler, içtiler, uyudular ve kendi tüylerini düzenlediler. Çiftleşme, sosyalleşme, herhangi bir sosyal aktivite göstermediler. Fiziksel olarak kusursuz görünüyorlardı. Yaraları, savaş izleri yoktu. Ama psikolojik olarak tamamen boş, anlamsız bir varoluş sürdürüyorlardı. Güzel olanlar cinsel ilgiyi kaybetti. Üreme tamamen durdu. Bu grup, toplumun gelecek nesli olacaktı. Ama gelecek nesil üremiyordu. Evrimsel bir paradoks doğdu. Hayatta kalmak için en uygun gibi görünen bireyler çoğalmayı reddediyordu. Calhoun, belki bu grubun yeni bir denge unsuru olacağını, nüfus artışını doğal olarak yavaşlatacağını düşünmüştü. Güzel olanlar, toplumun ölüm fermanıydı. Onlar gelecek nesil olmalıydı ama gelecek üretmiyorlardı. Narsisizm, izolasyon ve anlamsızlık üçlüsü türün sonunu getiriyordu. Mükemmel görünen bir yaşam, içi boş olabilir. Amaçsızlık, en büyük varoluşsal tehdittir. İnsanlar ve fareler sadece rahat olmak için değil, bir şeyler için yaşamak üzere tasarlanmışlardır. Deney ilerledikçe belki de en şok edici gelişme, anne-çocuk ilişkisinin tamamen çökmesiydi. Toplumsal stres en üst seviyeye ulaşmıştı. Dişiler sürekli tacize uğruyor, güvenli yuva bulamıyorlardı. Hamilelik ve doğum artık normal değil, travmatik bir düzeydeydi. Çevrenin fiziksel güvenliğinin, psikolojik güvenliği de sağlayacağı varsayımı çöktü. Anneler güvende hissetmiyordu ve bu duygu maternal içgüdüleri yok etti. Bazı dişiler yavruları korumak için daha agresif oldu. Ama bu da çözüm olmadı. Aşırı korumacılık daha fazla çatışmaya yol açtı. Anneler yavrularını terk etmeye, hatta onlara saldırmaya başladı. Yavru ölüm oranı %96'ya çıktı. Doğan yavrular ya yalnız başlarına açlıktan öldü ya da kargaşada ezildi. Hayatta kalanlarsa normal sosyal davranışları hiç öğrenmedi. Anne şefkatinden, oyundan, sosyal öğrenmeden yoksun büyüdüler. Belki doğal bağışıklık ve adaptasyon devreye girer, yeni nesil daha dayanıklı olurdu. Tam tersi oldu. Yeni nesil daha da bozuktu. Travmatize annelerden doğan, sosyalleşmemiş yavrular, büyüdüklerinde asosyal, agresif veya tamamen pasif bireyler oldular. Nesiller arası travma aktarımı başladı. Çocukluk dönemindeki ihmal ve travma, nesiller boyu etki eder. Toplumun en kritik bağı, anne-çocuk bağıdır. Bu bağ koparsa, toplum iki nesil içinde çöker. Fiziksel ihtiyaçlar karşılansa bile, duygusal ve sosyal ihtiyaçlar karşılanmazsa, felaket kaçınılmazdır. 786. güne gelindiğinde, nüfus 2200'e ulaştı. Bu, habitat kapasitesinin çok altındaydı ama artık kimse çiftleşmiyordu. Sosyal yapı tamamen çökmüştü. Artık normal fare davranışları yoktu. Erkekler çiftleşme ritüellerini unutmuştu. Dişiler yuva yapmayı bilmiyordu. Herkes birbirinden kopuktu. Deneysel tasarımda sosyal öğrenmenin nesiller arası aktarımının önemi göz ardı edilmişti. Calhoun,
İçgüdülerin her şeyi çözeceğini sanmıştı. Ama sosyal hayvanlar davranışlarını öğrenerek edinir. Calhoun birkaç sağlıklı fareyi başka bir habitate taşıdı. Belki yeni bir başlangıç yapabilirlerdi. Temiz sayfa, temiz çevre. Taşınan fareler yeni ortamda da aynı bozuk davranışları sergiledi. Çiftleşmediler. Yuva yapmadılar. Sosyal bağlar kurmadılar. Travma DNA'larına işlemiş gibiydi. Evren 25'te kalan farelerin sayısı hızla düştü. 1973'te son fare öldü. Tamamen çöküş. Belki bir mucize olur. Birkaç fare hayatta kalır, yeniden başlar, adaptasyon gerçekleşirdi. Hiçbir mucize olmadı. Toplumsal çöküş, fiziksel yok oluşa dönüştü. Son fareler, güzel olanlardı, pasif, izole, amaçsız. Yiyecek ve su dolu bir habitatta, hiçbir dış tehdit olmadan, tür kendini yok etti. Toplumsal çöküş, geri döndürülemez bir noktaya ulaşabilir. Fiziksel çevre ne kadar ideal olursa olsun, sosyal yapı çökerse, kurtarma imkansızlaşır. En önemlisi, zenginlik, bolluk ve konfor, bir toplumun sağlığını garanti etmez. Bu fenomene davranışsal batağa saplanma adını verdi Calhoun. Aşırı kalabalıklaşma ve sosyal stres, normal davranışların tamamen çökmesine yol açmıştı. Modern toplumlarda benzer semptomlar gösteriyor muydu? Büyük şehirlerde artan yalnızlık, depresyon, şiddet, doğum oranlarının düşmesi. Toplumsal sorunları sadece ekonomik veya politik faktörlerle açıklamaya çalışmak. Psikolojik ve sosyal faktörlerin gücünü hafife almak demektir. Evren 25'ten sonra şehir planlamacıları, sosyologlar ve psikologlar kentsel yaşamda sosyal alan kavramını ciddi olarak ele aldılar. Yeşil alanlar, topluluk merkezleri, sosyal etkileşim alanları tasarımında önem kazandı. Bazı şehirler Evren 25'in derslerini aldı ve topluluk odaklı tasarımlar yaptı. Bazıları ise hala aynı hataları yapıyor. Betonlaşma, izolasyon, anlamsızlık. Günümüzde Japonya'nın hikikomorileri, evden çıkmayan gençler, Güney Kore'nin düşen doğum oranları, Batı toplumlarında artan yalnızlık epidemisi, Evren 25'in yankıları gibi görünüyor. İnsanlar farelerden farklıdır ama temel psikolojik ihtiyaçlar benzerdir. Anlam, amaç, sosyal bağlantı ve kimlik hayatta kalmak kadar önemlidir. Elbette Evren 25 deneyi, bilim dünyasında tartışmalara da sebep oldu. Bazı bilim insanları, farelerdeki gözlemlerin insanlara uygulanamayacağını savundu. İnsan toplumları çok daha karmaşık, kültürel ve teknolojik. Calhoun'un bazı yorumları aşırı determinist ve karamsardı. Sosyal Darwinizme ve distopyacı düşünceye kapı açtı. Sonraki araştırmacılar deneyi farklı türlerle tekrarladı. Sonuçlar değişkenlik gösterdi. Bazı hayvan türleri aynı koşullarda daha dirençliydi. Evren 25, evrensel bir kanun değil, bir olasılıklar senaryosudur. İnsanların aynı sonu yaşayacağı kesin değil ama risk var. Eleştirmenler, deneyden hiçbir ders çıkarılmamasını istiyordu. Deney, uyarıcı bir hikaye olarak değerini korudu. Şehir planlamasından sosyal politikalara kadar birçok alanda etkili oldu. Eleştirel düşünmek önemlidir. Ama uyarı işaretlerini de görmezden gelmemek gerekir. Evren 25, bir kehanet değil, bir uyarıdır. Bugün baktığımızda, Evren 25'in bazı yankılarını görebiliriz. Ancak bu kesin bir kader değil, dikkat edilmesi gereken eğilimlerdir. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları düşüyor. Japonya, Güney Kore, İtalya, İspanya. Nüfus yaşlanıyor ve gençler çocuk yapmıyor. Sadece ekonomik sebeplere odaklanmak. Psikolojik ve varoluşsal sebepleri görmezden gelmek. Bazı ülkeler, topluluk destekli ebeveynlik programları, çalışma yaşam dengesi politikaları geliştirdi. Karışık. Bazı yerlerde hafif iyileşme, çoğu yerde sorun devam ediyor. Teknoloji ve ekonomik teşvikler sorunu çözer mi? Sorun daha derin. Genç insanlar anlam krizi yaşıyor.
Neden çocuk yapayım sorusu ekonomik değil, varoluşsal. Evren 25'teki güzel olanlar gibi modern gençler amaç ve anlam arıyor. Sadece tüketim ve rahatlık onları tatmin etmiyor. Belki de en çarpıcı benzerlik dijital dünyada görülüyor. Sosyal medya sınırsız bağlantı vaat ediyor ama insanlar daha yalnız hissediyor. Dijital etkileşimin yüz yüze etkileşimin yerini alabileceğini sanmak çok tuhaf. Dijital detoks hareketleri, sosyal medya düzenlemeleri, bilinçli teknoloji kullanımı kampanyaları. Farkındalık arttı ama sorun devam ediyor. Mükemmel görünen ama içi boş profiller her yerde. Teknoloji bizi daha bağlantılı, daha mutlu yapacak diye düşünüldü. Teknoloji, yanlış kullanıldığında Evren 25'teki gibi izolasyona ve anlamsızlığa yol açabiliyor. Araçlar nötrdür. Kullanım şekli belirleyicidir. Dijital dünya, yeni bir Evren 25 olabilir ya da gerçek bağlantılar kurmak için bir araç olabilir. Ama tüm bu karanlık tablo, umutsuzluk için bir sebep değil. Evren 25'in en önemli dersi sadece ne olduğumuz değil, ne yapabileceğimizdir. Toplumsal çöküş tehdidi gerçek ama kader değil. Fareler durumu değiştirme kapasitesine sahip değildi, insanlar sahip. Peki çözüm neler olabilir? Anlamlı işler ve roller. Herkesin topluma katkı yapabileceği, değerli hissettiği roller yaratmak. Toplumun yeniden inşası. Yüz yüze etkileşimleri teşvik etmek, mahalle kültürünü güçlendirmek. Mental sağlık önceliği. Psikolojik desteği normalleştirmek, erişilebilir hale getirmek. Dengeli kentleşme. Yeşil alanlar, küçük topluluklar, insan ölçekli şehirler. Ebeveynlik desteği. Anne babaları desteklemek, çocuk yetiştirmeyi yalnız bir mücadele olmaktan çıkarmak. Bazı toplumlar bu yönde adımlar atıyor. Kuzey Avrupa ülkeleri, Yeni Zelanda, Butan gibi yerler, mutluluk ve yaşam kalitesi odaklı politikalar geliştiriyor. Bu çabalar yetersiz kalabilir ya da geç kalınmış olabilir. Henüz bilmiyoruz. Ama hiç denememekten iyidir. Evren 25, bir kıyamet senaryosu değil, bir uyarı fişeğidir. İnsanlık farklı seçimler yapabilir. Fareler yapamadı ama biz yapabiliriz. John Calhoun, 1995'te hayatını kaybettiğinde tartışmalı bir miras bıraktı. Deney, bugünün etik standartlarına göre tartışmalıdır. Hayvanların ıstırabına sebep oldu. Calhoun, bazı yorumlarında aşırı genellemeler yaptı. Determinizme kaydı. Bazıları onu kahin gibi görürken, bazıları pseudobilim yapmakla suçladı. Calhoun, kusursuz değildi ama gördüğü şey gerçekti. Sonuçlar şok ediciydi ve görmezden gelinemezdi. Eleştirel yaklaşmak, reddetmek demek değildir. Evren 25'in en derin paradoksu şudur: cennet, cehenneme dönüştü. Her şeyin mükemmel olduğu yer, en kötü yer haline geldi. Neden? Çünkü mücadele, meydan okuma, amaç ve anlam, yaşamın kendisinin parçasıdır. Bunlar olmadan, bolluk ve rahatlık, boşluk ve anlamsızlığa dönüşür. Fareler, hayatta kalmak için tasarlandılar. Ama sadece hayatta kalmak için değil, hayatta olmak için bir sebep bulmak için de tasarlandılar. O sebep ortadan kalkınca, yaşama içgüdüsü de öldü. İnsanlık bugün, tarihinin en zengin, en rahat dönemini yaşıyor. Ama aynı zamanda en mutsuz, en yalnız, en amaçsız dönemini de yaşıyor olabilir. Depresyon, anksiyete, intihar oranları, doğum oranlarının düşmesi. Hepsi uyarı işaretleri. Evren 25 bize şunu öğretiyor: fiziksel ihtiyaçları karşılamak yetmez. İnsanlar ve tüm sosyal hayvanlar daha fazlasına ihtiyaç duyar. Bağlantı, anlam, amaç, meydan okuma, topluluk, kimlik. Bunlar olmadan en lüks kafes bile bir hapishaneye dönüşür. Ama ümit var. Çünkü biz fareler değiliz. Biz durumumuzu görebilir, anlayabilir ve değiştirebiliriz. Evren 25 bir uyarı ve uyarılar felaketleri önlemek için vardır. Soru şu: bu uyarıyı duyacak mıyız? Yoksa güzel olanlar gibi
mükemmel görünen ama içi boş bir dünyada yavaş yavaş sönecek miyiz? Cevap hepimizin elinde. Her birimizin seçimlerinde, ilişkilerinde, önceliklerinde. Evren 25, geçmişte kalan bir deney değil. O, hala devam ediyor. Ama bu sefer labirentteki fareler biziz ve bu labirentten çıkış var mı göreceğiz. Belki de en büyük ders şudur. Cennet bir yer değildir. Cennet bir durumdur. Ve o durum bolluk değil, dengeyle ilgilidir. Meydan okuma ve dinlenme, bireysellik ve topluluk, konfor ve amaç arasındaki dengedir. Evren 25'in fareleri bu dengeyi bulamadı. Biz bulabilir miyiz? Tarih cevabı yazacak ve biz o tarihin yazarlarıyız.